hikayemizin ana karakteri Thorfinn. Thorfinn Thor'un intikamını alıyor mu? Herkese merhaba arkadaşlar. Hafta Vinland Saga. Arkadaşlar Vinland Saga, dram, tarih ve seinen türünde bir anime. bizim izlediğimiz serilere göre oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer anime türlerine göre değişik bir atmosferi var. Aynen, daha ağır bir tempoda ilerliyor. Yaşça daha büyük bir kitleye hitap ediyor diyebiliriz. Ama Snow burada çok değişik arkadaşlar. Shouja'dan shonen'e, shonen'den seinen'e çok değişik. Farklı türleri izlemeyi seviyorum. En çok shonen, ara sıra shoujo, günlük yaşam, tarihi, felsefi. Son olarak da seinen türünde Vinland Saga'yı izledik. Onu da beğendim. Aynen, beğendik. Arkadaşlar hikayemizin ana karakteri Thorfinn. Thorfinn'in yolculuğu aslında çok trajik bir olayla başlıyor. Babasının ölümüyle birlikte bambaşka bir hayata doğru giden bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Thorfinn'in babası Thor eski savaşçılardan, ismi yani bilinen bir savaşçılardan. Thor katıldığı savaşlar sonucunda savaşların olmaması gerektiğini, hiç kimsenin birbirinin düşmanı olmadığını söylüyor. Thorfinn'e hiç kimse senin düşmanın değil, o senin düşmanın yok şeklinde. お前に敵などいない。 Thorfinn babasının bu sözlerini tam olarak anlayamıyor. Çünkü onun için savaş, kılıç, dövüş yaşadığı ortamda çok normal bir şey. Uzun yıllar geçtikten sonra, sürü deneyim ve olay yaşadıktan sonra babasının ona olan demek istediği söz ancak anlıyor. 俺に敵なんかいない。 Babasını kaybettikten sonra ve ailesiyle tamamen bağları kopuyor ve kendi yolculuğuna çıkıyor. Thorfinn babasının intikamını almak için Askeladd'ın peşine düşüyor. Yolculuğu böyle başlasa da süreçte Thorfinn savaşçı olarak gelişiyor. İçsel bir sürecin içine giriyor. Karşılaşmalar onu geliştiriyor. Askeladd, Thorkel Einar gibi. Thorfinn Thor'un intikamını alıyor mu? alamıyor. Evet, alamıyor. Bu olaydan sonra hayatı bir kez daha değişiyor. Hikayenin başında savaşçı, sonrasında köle Thorfinn'i izliyoruz. İkinci sezonda Thorfinn'in içsel olaylarını yoğun bir şekilde izliyoruz. Zaten bu süreçte Thorfinn babasının dediği sözü ancak anlıyor. Thorfinn zorlu bir içsel süreç geçiriyor. それがお前の戦いだ。行け。本当の戦士になれ。ブルミエ。 Ama sonunda gerçek bir savaşçının ne demek olduğunu anlıyor. Bu Vinland Saga'dan. Hadi bir replik Evet, yazalım mı? yazalım. Hadi yazalım.
戦士に大切なのは魂、そのありかだ。Arkadaşlar, Vinland Saga'nın en etkileyici sözlerinden biri buydu. Tabii ki sadece bu değil. Evet, değişik sahneleri etkileyen sözler var elbette. Evet, bu benim en etkilendiğim sahnelerden biri. Askunud'un rahiple sevgi üstüne bir konuşma sahnesi var. Yani o derinlik oldukça hoşuma gitti. 愛とは何ですか？愛とは何かだと。 Ben de Thorfinn'in babasının düşünmesini, içsel süreçlerindeki sahneleri beğendim. Genel olarak söylersek Vinland Saga oldukça derin. Felsefi ve düşünsel yönü oldukça yüksek. Sadece bazı sahneler anime biraz durgunlaşıyor. Daha çok günlük yaşamın anlatıldığı sahneler bunlar. Temposunun iyice düştüğü yerler de oluyor. Bizim için oldukça değişik bir tür oldu. Çok izlediğimiz bir tür değil bu animeler. Yine de izlemek istedim. Ve sevdiğim bir tür. Açıkçası Ice Pack daha çok Shonen. Ben biraz daha felsefe yönü fazla olan animeleri seviyorum. Mesela Fullmetal Alchemist benim en sevdiğim. Ice'layacaksa. Evet ben de Fullmetal'i çok seviyorum. Genel olarak Vinland Saga'yı beğendik. Bu güzel eser için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz İzlediğiniz için için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşünceye kadar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.